Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Polonya ordusunun Bayraktar TB2 tedarikinde bir aşama daha kaydedildi. Polonya Savunma Bakanı Mariusz Błaszczak resmi Twitter hesabından Bayraktar TB2 SİHA sistemlerinin teslim alındığını ifade etti. Bakanlıktan yapılan açıklamada ise 28 Ekim 2022 tarihinde 12. İHA üssünde yapılan tören ile ilk Bayraktar TB2 insansız hava sistemlerinin Polonya teslim alındığı belirtildi. Önümüzdeki süreçte nihai kabul faaliyetlerinin tamamlanması ile Bayraktar TB2 SİHA sistemleri envantere girecek. Polonya Savunma Bakanı Mariusz Błaszczak törende yaptığı konuşmada, "Bugün Polonya ordusunun birimlerini yeniden yaratıyoruz. Polonya ordusunun kuvvetlerini güçlendiriyoruz. İlk Bayraktarlar şimdiden 12. insansız hava aracı üssünde. Bayraktar insansız hava araçlarının kullanımıyla savunma kabiliyetlerimizin artması önemli. İnsansız hava araçlarının yanı sıra radar ve kontrol istasyonları da sipariş ettik, teslim aldık. Bu sistemlerle hizmet vermeye hazırız" ifadelerine yer verdi. 4 set, yani tank savar mühimmatları ile donatılmış 24 adet Bayraktar TB2 satın almak için sözleşme üzerinde görüştük. İlk set bir yıl içerisinde Polonya ordusuna ulaşacak. Polonya ordusu modern donanımlarla birlikte gelişmelidir. Ülkemizin güvenliği daha güçlü ve donanımlı bir ordu tarafından sağlanmalıdır. Polonya ordusunu Bayraktar ile güçlendiriyoruz. Kanıtlanmış bir silah, saldırganı caydıran etkili bir silah. Bayraktar Sözleşmesi lojistik ve eğitim paketi de içeriyor ve askeri şirket tarafından yapılacak hizmet için mahsup var, ifadelerini kullanmıştı. Türkiye ile Polonya arasında 4 sistem Bayraktar TB2 SİHA sistemi alımını kapsayan bir sözleşme imzalandı. Bayraktar TB2 SİHA'lar 2022 ile 2024 yılları arasında hizmete girecek. Taşınan teçhizata bağlı olarak TB2'ler keşif veya aktif taarruz sortileri yapabilecekler. Bu İHA'ların belirli birimlere atanmasına ilişkin konular ise panelde netleştirildi. Alınan karara göre İHA'lar, tüm Polonya Silahlı Kuvvetleri'nin yararına olacak şekilde Miroslavit'teki 12. İHA üssü tarafından işletilecekler. Polonya Savunma Bakanı Mariusz Błaszczak, Defense 24 adlı savunma sanayi özelinde yayınlar yapan internet sitesine Bayraktar TB2 tedariki hakkında röportaj vermişti. Bayraktar TB2'lerin, Miroslavit'te bulunan 12. insansız hava aracı üssünde konuşlandırılmasını planlıyoruz. Burada böyle yeteneklere şu an ihtiyacımız var, birkaç yıl içinde değil. Polonya Savunma Bakanlığı'nın neden Bayraktar TB2'nin tedarik edilmesine karar verdiği sorusuna Bakan Błaszczak, "Benim amacım Polonya ordusunu modernize ederek ülke savunmamızı süreklilik içerisinde geliştirmek. Bu anlaşma sayesinde Polonya çatışma alanlarında ve savaşlarda kanıtlanmış çok etkili bir insansız hava aracına sahip olacak. Envanterimize dahil edilecek olan 24 adet insansız hava aracı, 4 grup halinde tedarik edilecek. Tedarik edilecek olan Bayraktar TB2'ler ise Polonya Silahlı Kuvvetleri'ne hem keşif hem de saldırı gücü olarak büyük bir caydırıcılık sağlayacak. Belirttiğim husus çok önemlidir çünkü biz bu sınıftan bir insansız hava aracına hiçbir zaman sahip olamadık. Bölgemizde bu tarz silahlara şu an ihtiyacımız var. Bu, Bayraktar TB2'lerin 2022 başında Polonyalı askerlerin kullanımına sunulacak olmasının en temel nedenidir. Ayrıca belirtmeliyim ki Polonya savunma sanayi, şu anda bu türden bir insansız hava aracı sistemi sunmuyor. Benim en temel vazifem ordumuzun ihtiyaçlarını en etkili ve kısa bir şekilde sağlamaktır. Polonya'da ürettikleri ürünleri dünyanın pek çok farklı ülkesine ihraç eden ve İHA üretiminde de uzmanlaşmış kurumsal şirketlerin bulunduğu ve buna karşın neden bir ARGE çalışması şeklinde böyle bir sistem geliştirilmesi için bu şirketlerle anlaşılmadığı sorusuna ise, herhangi bir sözleşme, sipariş ve bir anlaşma olasılığı durumunda dahi ilk düşüncemiz Polonya savunma sanayi olmuştur, böyle de devam edecektir. Fakat tabii ki biliyorsunuz ki Polonya Silahlı Kuvvetleri'nin en kısa ve en etkin şekilde sahip olması gereken en temel ihtiyaçları vardır. Burada da durum bu şekilde gelişti. Polonya Savunma Sanayi, bize, şu an, bir İHA sunmuyor. Bayraktar TB2 tedarik sözleşmesinin, GRYF veya Zefir programlarının bir unsuru mu yoksa tamamen yeni bir modernizasyon mu olduğu sorusuna Bakan Błaszczak, sürekli olarak bireysel programlar üzerinde çalışıyoruz. TB2 alımı, Polonya Silahlı Kuvvetleri'nin mevcut ihtiyaçlarının bir sonucudur. Polonya Savunma Sanayi, halihazırda Polonya Silahlı Kuvvetleri'nin İHA filosunun büyümesini sağladı. Fakat şu gerçeği unutmamalıyız ki Polonya savunma sanayi firmaları sahip oldukları kapasite itibariyle daha küçük sistemleri, yani mini ve makro insansız hava araçlarıyla gezici mühimmat tedarik ihtiyacımızı karşılamaktadır. Satın alma sürecinin nasıl işlediğine yönelik, acil operasyonel gereklilik miydi? Sözleşme kapsamındaki endüstriyel işbirliği, sorularına, evet, burada en kabul edilebilir ve daha önce kullanılan prosedürleri uyguladık.
Bunun nedeni ise bu sınıftan insansız hava araçlarına gerçekten ihtiyacımızın olmasıydı. Belirleyici faktör, ürünü nihai konfigürasyonunda hızlı ve güvenilir bir şekilde teslim etmeye hazır olmaktı. Türk heyeti bize çok iyi şartlar teklif etti. Teslim edilecek ilk parti İHA'lar gelecek yılın Polonya semalarında olacak. Tüm sözleşme ise 2024 yılının sonunda tamamlanacak. Bu diğer ülkelerle karşılaştırıldığında çok hızlı bir tedarik süresi. Ayrıca Baykar savunma yer kontrol istasyonları ve yedek malzemeleri olan insansız hava araçlarının yanı sıra, SAR radarları, simülatörler ve bir lojistik ve eğitim paketi de sunacak. Bayraktar hizmeti dahil motorlar, kontrol istasyonları ve kameralar Polonya'da çalıştırılacak. En iyi zaman, teknolojik ve operasyonel seçenekti. Bayraktar TB2'lerin, Polonya Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan sistemlerle nasıl bilgi alışverişinde bulunacağı, daha geniş çerçevede komuta ve kontrol sisteminin bir parçası yapmak için bir konsept geliştirildiği mi? Miroslavit'teki 12. insansız hava aracı üssüne mi yoksa diğer askeri hava üslerinde mi konuşlandırılacağı soruları üzerine bakan Blazrak, sizi temin ederim ki satın alınan TB2'ler, Polonya ordusu tarafından kullanılan diğer sistemlerle birebir uyum içerisindedir. Bu, tüm yeni donanımların uygulanmasındaki temel sorunlardan biridir. Envantere yeni giren sistemin diğer unsurlarla işbirliği yapabilmesi oldukça önemlidir. Bu nedenle Bayraktar İHA'larının alımı, milli ve müttefik bit sistemleri kullanılarak veri alışverişini sağlayacak bir keşif bilgi dağıtım sistemini de içeriyor. TB2'nin Miroslavit'e 12. insansız hava araçları üssünde konuşlandırılmasını planlıyoruz. Tecrübeli ve kendini kanıtlamış kadrosu ile uzmanlaşmış bir birimdir. Bu şekilde, yeni platformlar mümkün olduğunca etkin ve verimli bir şekilde kullanılacaktır, çünkü ekipmanın kendisinden ayrı olarak bir insan operatörün önemli olduğunu unutmayın. Bayraktar TB2 İHA'larının konfigürasyonu, hali hazırda kullanılan standart İHA'dan farklı olup olmayacağı ve ifade edilen SAR sensörlerinin ne şekilde kullanılacağı sorusuna, operatörlerimiz, Polonya'ya özgü gereksinimlerimize göre yapılandırılmış setler alacaktır. Doğrudan üretim hattından gelen bir ürün tedarik etmiyoruz. Bizim kullanacağımız TB2 sistemi, diğer ülke kullanıcılarından farklı olacaktır. Anlaşmanın içerisinde, keşif için EO sensörler, lazerli mesafe ölçerler, SAR ve lazer güdümlü MAM-C ve MAM-L silahları bulunmaktadır. Sistem, bir bütün olarak, çatışma potansiyelimiz dahilinde belirli bir operasyonel amaca hizmet edecektir. Sonuçta İHA'lar otonom olarak değil daha büyük bir sistem içerisinde kullanılacaklardır. Ordumuzun kullandığı ana savunma ve silah sistemlerini tamamlayıcı unsur olmak zorundalar. Burada da yakında envanterimize girecek olan F-35 savaş uçakları ile Patriot ve HIMARS sistemlerine atıfta bulunuyorum. Kilit nokta, yukarıdaki tüm unsurlardan etkili bir uyumlu sonuç elde etmektir. Bayraktar TB2 gibi sistemlerin ancak katmanlı hava savunma sisteminin olmadığı operasyonlarda başarılı olduğunu yönündeki eleştirileri nasıl yorumladığı sorusu üzerine bakan Blazrak, maalesef eleştiriler gerçekler tarafından desteklenmiyor. Bu sınıftaki orta menzilli insansız hava araçları, NATO'nun doğu kanadındaki savunma ve caydırıcılık yeteneklerimizin kilit unsurlarından biri olacak. TB2'ler sayesinde, komutanlarımıza sağlanan bilgi miktarını önemli ölçüde artıracağız ve böylece ordunun modern savaş alanında çok önemli olan çatışma alanı farkındalığını arttıracağız. Bu çatışma alanları için çok önemli bir gelişme. Bayraktar sistemleri tarafından sağlanan bilgiler, diğer silah sistemleri için hedef belirlemede de çok değerli olacaktır. Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini tedarik etmesi ve bunun sonucunda ABD yaptırımlarına maruz kalmasına rağmen Türkiye ile savunma ve savunma sanayi alanında işbirliğinin hala güvenli olduğunu düşünüyor musunuz sorusuna bakan Blazrak, Polonya Cumhuriyeti'nin çıkarları doğrultusunda hareket ediyoruz, bu nedenle Polonya'nın güvenliğini sağlayacak fırsatlar arıyoruz. Bu da Bayraktar insansız hava araçlarının satın alınmasıyla örtüşen temel hedefimiz. Türkiye'nin NATO'da önemli bir halka olduğunu vurguluyorum. Sadece potansiyeli nedeniyle değil, aynı zamanda kritik konumu ve askeri taahhüdü nedeniyle. Bölgemizde NATO lideriyiz, bu yüzden Türkiye dahil en güçlülerle işbirliği yapmalıyız.